Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde Thomas Winterberg'in yönetmenliğini yaptığı en iyi Danimarka film ödülü alan Drunk Another Round filminin incelemesini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Film, Martin ve arkadaşlarının monoton hayatlarını merkeze alarak başlar. Öğretmenler odasında geçen o sahneler, onların ruh halini anlamak açısından oldukça önemlidir. Burada özellikle Martin'in durumu dikkat çeker. Yıllardır öğretmenlik yapmasına rağmen sınıfta bir otorite kurmakta zorlanır, evliliği ise duygusal bir mesafeyle sarmalanmıştır. Sanki kendi hayatını sadece izleyen bir karakter gibidir. Psikolojik olarak bu durum, bireyin aidiyet ve anlam kaybını yaşadığı eksistansiyel bir kriz olarak okunabilir. Burada bir varoluş sancısı çeker Martin ve bu sancıyı derinlemesine yaşamaktadır. İçindeki tutku, enerji ve anlam arayışı zamanla körelmiştir. Bu noktada alkolün tartışıldığı sahnelerle film farklı bir katmana geçer. Filozof Vince Carderout'un insanın doğuştan %0,05 alkol eksikliğiyle dünyaya geldiği teorisi masaya yatırılır. Bu ilginç teori, arkadaş grubu için hem bir eğlence hem de bir çare kapısı olarak görülür. Özellikle burada alkolün işlevi fiziksel bir araç olmanın ötesine geçerek psikolojik bir destek mekanizması haline gelir. Alkol, kendilerine güven duymayı unutan bireyler için bir katalizör görevi görür. Deneyin ilk aşamalarında alkolün etkisiyle karakterlerin sosyal ve profesyonel hayatlarında gözle görülür bir değişim yaşanır. Film yalnızca bireylerin özgüven arayışını değil, aynı zamanda Danimarka'nın yaygın alkol kültürünü de eleştirir. Kutlamalardan günlük sosyal ritüellere kadar alkol, toplumda neredeyse mutluluk aracı olarak görülür. Ancak bu araç, bireylerin derin bir tatmin bulmalarını değil, yalnızca geçici bir rahatlama elde etmelerini sağlar. Bu bağlamda alkol, Martin ve arkadaşları için yalnızca bireysel bir rahatlama aracı olmaktan öteye geçer. Alkol, bireylerin özgürlük arayışlarını geçici bir şekilde tatmin etmeye çalışırken, aslında onların özgürlük algılarının ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koyar. Alkol, başlangıçta Martin ve arkadaşları için sadece bir deneyim veya eğlence unsuru gibi görünse de, ilerleyen sahnelerde bu kullanımın bağımlılığa dönüşmesi, bir yandan bireylerin toplumsal baskılara ve özgürlük arayışına dair derin bir yorumu işaret eder. Alkol, fiziksel bir rahatlama aracı olarak başlayıp, kişisel ve toplumsal özgürlüğün ilkel ve geçici bir çözümü haline gelir. Bu geçici rahatlatmaların, bireylerin kalıcı bir tatmin arayışını nasıl sekteye uğrattığını ve bunun da sonunda bir tür bağımlılığa yol açtığını görüyoruz. Dolayısıyla Martin ve arkadaşlarının alkol ile olan ilişkisi, özgürlüğün ve güvenin yanıltıcı doğasını yansıtır. Alkol onlara özgürlük hissi sunarken, bu özgürlük tamamen geçici ve yanıltıcıdır. Martin, alkol sayesinde sınıfta çok daha canlı ve etkileyici dersler vermeye başlar. Öğrencilerle kurduğu bağ güçlenir, hatta kendi içindeki o unutulmuş Martin'i yeniden bulur gibi olur. Alkol, Martin'in kaotik ruh halinden bir anlam yaratmasına yardımcı olmuştur. Ancak bu anlam ne kadar sürdürülebilirdir? Martin'in sınıftaki dönüşümü yalnızca bireysel bir özgüven artışı değil, aynı zamanda toplumun öğretmenlerden beklediği idealize edilmiş ilham kaynağı figürüne geçici bir uyum sağlama çabası olarak da görülebilir. Ancak bu sürdürülebilir bir değişim değil, yalnızca bir roldür. Alkolün etkisi özgüven yükselten bir yakıt gibi geçici bir görev görmüştür. Fakat daha sonra bu özgüveni kazanmak için başvurulan yöntem sonrasında daha karmaşık bir hal yaratmaya başlar. Çünkü yapay olarak elde edilen bir şeyin kalıcılığını beklemek çok da akıllıca olmayacaktır. Daha sonra Martin'in karısıyla olan ilişkisi, onun yaşamındaki durağanlık hissini anlamamızda önemli bir rol oynar. Evliliğinde yıllar içinde bir mesafe oluşmuş, duygusal yakınlık yerini bir tür yabancılaşmaya bırakmıştır. Bu durum, Martin'in yalnızca kariyerinde değil, kişisel hayatında da başarısızlık hissi yaşamasına neden olur. Karısı Annika ile olan bu duygusal mesafe, modern evliliklerde sıkça karşılaşılan bir durumun temsilidir. İki bireyin fiziksel olarak bir arada olmasına rağmen
duygusal ve zihinsel olarak birbirinden uzaklaştığını bize gösterir. Burada Erich Fromm'un Sevme Sanatı adlı eserine başvuracak olursak, Fromm, sevginin pasif bir duygu olmadığını, aksine aktif bir çaba gerektirdiğini vurgular. Ona göre sevgi yalnızca bir his değil, aynı zamanda bir eylemdir. Sorumluluk, saygı, bilgi ve özveri gibi unsurların bir araya gelmesiyle anlam kazanır. Hatta Erich Fromm'un tam olarak söylediği şöyledir: sevmenin etken özü, sevginin her türü için geçerli olan belli temel unsurlarla da ortaya çıkar. Bunlar ilgi, sorumluluk, saygı ve bilgidir der. Dolayısıyla Martin ve Annika'nın ilişkisi bu çabanın zamanla kaybolduğunu bize gösterir. Fromm'un sevgi anlayışı Martin'in içinde bulunduğu durumu daha da derinleştirir. Erich Fromm'a göre sevgi yalnızca bir ihtiyaç tatmini değil, insanın kendi bireysel varoluşunu aşarak başka birine bağlanma çabasıdır. Ancak Martin ve Annika'nın evliliğinde bu bağlanma çabası yerini bir tür yabancılaşmaya bırakmıştır. Annika, Martin'in değişimine temkinli bir mesafeyle yaklaşırken, bu yabancılaşmanın sadece Martin'den değil, çiftin karşılıklı çaba eksikliğinden kaynaklandığını anlarız. Dolayısıyla Martin ve Annika'nın ilişkisi, Fromm'un sevgi anlayışına ışık tutarak, sevginin bireysel varoluşu aşan bir çaba gerektirdiğini, aksi takdirde yalnızca bir yanılsama haline gelebileceğini gösterir. Film, bu ilişkideki mesafeyi hem modern evliliklerin bir eleştirisi, hem de bireylerin içsel boşluğunu anlamamız için bir araç olarak kullanır. Martin'in karısıyla olan ilişkisine benzer şekilde çocuklarıyla kurduğu bağda da bir yabancılaşma gözlemlenir. Çocuklarının hayatındaki önemli anları kaçırmış gibi hisseden Martin, ebeveyn olarak da kendisini yetersiz görür. Alkol deneyine başladığında bu eksiklikleri telafi etme girişiminde bulunur. Ancak bu çabalar yüzeysel ve geçicidir. Martin, hem bireysel hem de ailesel anlamda arayışında kaybolmuş bir figürdür. Çocuklarıyla olan bu mesafeyi geçici bir özgüven patlamasıyla kapatmaya çalışır. Ancak bu yalnızca uzun vadede daha fazla hayal kırıklığı yaratır. Alkol deneyine başladığında Martin'in bu mesafeyi aşmaya çalıştığını görürüz. Alkol, Martin'in daha özgüvenli ve enerjik bir hale gelmesini sağlarken, karısıyla olan iletişimini de yeniden canlandırır. Annika ile paylaştıkları birkaç sahne bu çabanın ilk meyvelerini gösterir. Ancak bu iletişim sürdürülebilir bir bağdan çok geçici bir yakınlaşmayı simgeler. Martin'in evliliğinde karşılaştığı asıl sorun yalnızca duygusal yakınlığın eksikliği değil, aynı zamanda birbirlerini gerçekten görme ve anlama çabasının yitirilmiş olmasıdır. Bu noktada Lacan'ın ayna evresi teorisiyle bir bağlantı kurulabilir. Martin, alkolün etkisiyle yeniden çekici, güçlü bir erkek olduğunu hissetse de karısıyla kurduğu bağ gerçek bir öz anlayışa dayanmamaktadır. Lacan'a göre insanlar genellikle başkalarının onları nasıl gördüğüyle tanımlanır ve Martin, alkolün etkisi altında bu sahte kimliğe tutunmaktadır. Alkol ona bir tür geçici kimlik sağlar, bir nevi ideal benlik hissi yaratır. Ancak bu kimlik Martin'in gerçek benliğiyle örtüşmez. Lacan'a göre benlik her zaman eksiktir ve bireyler bu eksikliği tamamlamak için sürekli bir dışsal yansıma arayışındadırlar. Martin'in alkol sayesinde bulduğu kimlik, dışarıdan alınan olumlu geri bildirimler aracılığıyla geçici olarak tatmin sağlar. Ancak bu tatmin derin ve kalıcı bir öz anlayışa dönüşmez. Annika'nın bu değişime karşı mesafeli duruşu, Martin'in kendisini gerçekten dönüştüremediğini gösterir. Onun, alkol sayesinde kazandığı güçlü ve çekici imaj, karısıyla kurduğu bağda anlamlı bir değişim yaratmaz. Bu durum, alkolün etkisinin yalnızca yüzeysel bir değişiklik olduğunu ve köklü sorunları çözmediğini vurgular. Martin, Lacan'ın teorisindeki gibi başkalarının ona nasıl baktığına göre kimliğini şekillendirirken, kendi içsel benliğini ve derin anlamını keşfetmekten uzak kalır. Alkol, ona kısa süreli bir tatmin sağlasa da, gerçek bir özgürlük ya da kalıcı bir benlik gelişimini sağlaması mümkün değildir. Bu durum, Martin'in içsel boşluğunu ve varoluşsal sorunlarını geçici çözümlerle kapatma çabasının bir yansımasıdır. Lacan'a göre bebek, ilk kez aynada kendisini görüp tanımaya başladığında, bu an
kendilik oluşumunun başlangıcıdır. Bu durum bebeğin bedeninin tamamlanmamışlığına karşı duyduğu bir tür kayıptır. Kendisini bir bütün olarak algılayamaz ve bu eksiklik ona bir dışsal yansıma olarak sunulur. Ayna ona bütünleşmiş bir benlik sunar ve bu çocuğun özne olarak oluşumunu başlatır. Ancak bu yansıma gerçek benlikle her zaman örtüşmez. Yani benlik başkalarının gözünde nasıl göründüğümüze göre şekillenir ve bu süreç sürekli bir arayışla devam eder. Martin'in durumu, Lacan'ın bu teorisinin daha derinlemesine açıklamak açısından anlamlı hale gelir. Alkol, Martin'e bir tür dışsal yansıma sunar. Onun sosyal kimliği, alkol sayesinde güçlenir ama bu güç ve çekicilik, gerçek benliğinden türetilen bir şey değildir. Alkol ona dışarıdan kabul görme ve kendini bir bütün olarak hissedebilme illüzyonunu verir. Ancak bu, Lacan'ın ayna evresindeki gibi gerçek benlikten uzak bir sahte bütünleşmedir. Martin, içsel bir eksikliği tamamlamak için dışsal bir yansıma arayışında olduğu için alkolün etkisiyle kendisini bir anlamda aynada yeniden keşfeder. Fakat bu bütünleşme gerçek benlikle hiçbir zaman örtüşmez. Çünkü Martin'in alkol ile bulduğu kimlik, onun varoluşsal ve kişisel boşluğunu çözmeye yetmez. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi Anika'nın mesafeli duruşu da bu noktada anlam kazanır. Çünkü Martin'in alkolle kazandığı bu kimlik sadece dışsal bir yansıma olup içsel bir dönüşüm yaratmaz. Bu, Lacan'ın aynadaki yansımanın her zaman eksik ve yanıltıcı olduğuna dair anlayışını pekiştirir. Daha sonra Martin'in Anika'nın onu aldattığını öğrendiği sahne hikayeyi duygusal bir zirveye taşır. Bu sahne Martin'in alkolle bulmaya çalıştığı özgüvenin ve kontrolün ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyar. Alkol, onun karısıyla bağ kurma çabasında geçici bir araç olmuş ancak alttaki gerçek sorunları çözememiştir. Burada modern ilişkilerde sıkça rastlanan bir paradoksu görebiliriz. İnsanlar kendi hayatlarındaki eksiklikleri geçici dışsal çözümlerle gidermeye çalışır. Ancak bu genellikle daha büyük bir hayal kırıklığına yol açar. Martin'in evliliği ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklığı, hikayenin bir yan teması olmasına rağmen filmin ana mesajına katkıda bulunur. İnsanlar hayatlarındaki boşluğu doldurmak için farklı araçlara başvurabilir ancak gerçek dönüşüm bu araçların ötesinde bir yüzleşmeyi gerektirir. Martin, karısıyla olan ilişkisindeki çatlağı alkolle doldurmaya çalışırken aslında kendi içsel sorunlarını çözmeden gerçek bir bağ kuramayacağını fark eder. Alkolle birlikte arkadaş grubunun dinamiği de değişir. Eskiden monoton bir şekilde bir araya gelen grup artık bir heyecan ve macera duygusuyla hareket etmektedir. Özellikle içki içtikleri sahnelerde kendilerini daha açık, daha cesur hissederler. Ancak bu noktada Lacan'ın arzu teorisi devreye girer. Alkol, onların arzularını yüzeye çıkarırken aynı zamanda bir eksiklik duygusunu da güçlendirmektedir. Lacan'a göre birey arzularına ulaştığında bir tatminsizlik hissi yaşar. Çünkü arzu nesnesine ulaşmak mutluluk getirmez. Bu grup içinde alkol bir hedefe yani arzu nesnesine dönüşmüş. Ancak bu hedef ulaşıldıkça daha derin bir boşluk yaratmıştır. Film ilerledikçe karakterlerin alkolle kurduğu ilişki daha karmaşık bir hal alır. Alkol artık bir eğlence veya deneyden ziyade bir bağımlılığa dönüşmeye başlamıştır. Ancak bu dönüşüm filmde yavaş ve ustaca işlenir. Özellikle Tommy'nin hikayesi bağımlının trajik yüzünü açıkça gösterir. Tommy'nin yaşadığı yalnızlık ve çevresel desteğin eksikliği onun alkolü bir kaçış aracı olarak görmesine neden olur. Dolayısıyla bir şeyin esiri olan insan özgür olduğuna inanabilir ama bu yalnızca bir yanılsamadır. Maalesef Tommy de alkolle özgürleştiğini düşünse de aslında bağımlılığın esiri haline gelmiştir. Martin'e dönecek olursak, Martin'in dönüşümü filmin merkezinde yer alır. Alkol deneyine başladığında sınıfta yeniden etkili bir figür haline gelmesi ve aile hayatında kıpırdanmaların başlaması ona bir umut ışığı sunar. Ancak bu ışık karanlık yönlerini de ortaya çıkarır. Burada Carl Jung'un gölge arketipi aklımıza gelir. Jung'un gölge arketipi bir kişinin bastırdığı, bilinç dışına ittiği, kabul edilemeyen ya da hoşlanmadığı yönlerini ifade eder. Bu özellikler genellikle kişinin bilinçli benliğiyle çelişir. Ancak birey
bu bastırılmış yönleriyle yüzleşmediği sürece içsel çatışmalar yaşar. Martin, alkol sayesinde bastırdığı yönlerini yüzeye çıkarırken, aynı zamanda hayatındaki boşluğun kaynağına da yaklaşır. Özellikle dans sahnesi, onun yeniden kendisiyle barışma sürecinin bir ifadesi olarak okunabilir. Ancak bu barışma, gerçek bir yüzleşmeden ziyade, alkolün geçici etkisiyle sağlanmış bir aldatmacadır. Martin, bastırdığı yönlerini kısa bir süreliğine yüzeye çıkarırken, bu durum hayatındaki derin boşluğun ve çözülmemiş sorunların üzerine örtmekten öteye geçmez. Son olarak şunları söyleyebiliriz. Filmde alkol yalnızca bireysel bir araç değil, aynı zamanda modern toplumun birey üzerindeki etkilerini anlamak için bir metafor olarak kullanılabilir. Danimarka gibi yüksek refah düzeyine sahip ülkelerde dahi bireylerin derin bir anlamsızlık hissine kapılması, modern yaşamın bireysel özgürlük ve tatmin arayışını sürekli bir baskı haline dönüştürdüğünü gösterir. Danimarka'nın alkol tüketim oranlarının yüksekliği ve alkolün toplumsal normlardaki yeri de bu bağlamda önemli bir arka plan sunar. Film, bu durumun doğrudan eleştirisini yapmasa da karakterlerin hikayesi üzerinden toplumsal ve bireysel boşlukları sorgulama fırsatı tanır. Başka bir incelemede ve podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.